Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları. Fonksiyonel tıp hekimi Doktor Engin Arı. Engin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Son yıllarda hakikaten bu fonksiyonel tıp hekimliği üzerine inanılmaz derecede çalışmalar var. Siz de bunlarda yapan bir uzman çocuk hekimisiniz. Evet. Fonksiyonel tıp hekimliği nedir? Tedavi süreci nasıl işliyor? Klasik tıptan farkı nedir diyerek böyle üçlü bir soru sorayım size. Tabii Fatih Hocam, son yıllarda sizin de söylediğiniz gibi aslında yaşam şartlarımızda çok hızlı bir değişiklik oldu. Beslenme, uyku, stres faktörleri, toksin teması, daha önce hayatımıza girmeyen onlarca faktör hayatımıza girdi ve bu da bizim sağlığımızı derinden etkiliyor. Ve artık biz kronik sağlık sorunlarını çok daha erken yaşlarda ve çok daha dirençli görmeye başladık. Bizim 20 ile 30 yaşların hastalıklarını 2-3 yaşında görmeye başladık ve çocuklara çok daha erken ve çok daha agresif tedaviler uygulama zorunluluğu ortaya çıktı. Ama biz biliyoruz ki sağlık ve hastalık birbirlerinin alanını kaplayan metalar gibi. Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım ama genelde klinik pratiğimizde bu hem ülkemizde hem dünyada daha çok pratiğimiz çocuk hastalıkları uzmanlığı gibi yapılıyor. Fakat gördük ki sağlık alanını genişlettiğimizde, sağlığı artırmaya odaklandığımızda hastalıklara pek alan kalmıyor. Dolayısıyla fonksiyonel tıbbın ana görevi koruyucu hekimliği çok daha proaktif bir şekilde uygulamak. Yani daha kronik sağlık sorunları meydana gelmeden risk faktörlerini belirleyip o hastayı baştan, yani o bireyi baştan itibaren sağlıklı yetiştirmeye amaçlar. Ama eğer bu dönem geçtiyse, yani biz bir kişinin kronik sağlık sorununu geliştikten sonra gördüysek, beslenme, uyku, mikrobiyota, stres faktörleri, vücudundaki vitamin, mineral eksikleri ya da toksin teması gibi faktörleri düzenleyerek aslında hastalığın kök nedenlerini bularak o kök nedenleri değiştirerek kalıcı sağlık haline hedefliyoruz. Ve fonksiyonel tıbbın dünyada 20 yıllık bir mahiyeti var. Ülkemizde de bahsettiğiniz gibi son birkaç yılda popüler olmaya başladı. Peki şimdi şöyle, tıp aslında enteresan bir yol alıyor. Yani bir yandan parçalanmaya devam ediyor. Yani mesela bir çocuk hastalıkları dediğin zaman çocuk kardiyolojisi ayrı, çocuk nefrolojisi ayrı, çocuk romatolojisi ayrı, çocuk kardiyolojisi ayrı, yeni doğan ayrı. Bir yandan parçalanıyor ama bir yandan da aslında bu şöyle bir sıkıntıya sebep oluyor. İster istemez bir kardiyolog çocuğu sadece kardiyolojik açıdan değerlendiriyorsa bütünsellik kaçırıyor. İşte bu noktada fonksiyonel tıp ya da bütünsel tıp anlayışı nedir? Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii. Aslında uzmanlaşma güzel ve biz de giderek tıpta da uzmanlaşmaya başladık ve herkes sağlığın bir alanıyla daha derin ilgilenmeye başladı. Bu aslında güzel bir şey ama kaçırdığımız bir durum var. Sağlık bir bütün, yani vücut bir bütün. Biz aslında tıp fakültesinde sizin de geçtiğiniz yollardan beraber geçtik. İlk 3 yılda aslında hiç klinik vaka görmüyoruz. Biz ilk 3 yılda şuna bakıyoruz. Hücre nedir, doku nedir, sağlıklı doku nasıl çalışır, organizma normal fonksiyonları nasıl yerine getirir ve bunlar yoldan çıktığında da patoloji, yani hastalık süreci nasıl gelişiyor. Sağlıkta siz bir alanla ilgilenmeye başladığınızda sağlığın bütününü kaçırıyorsunuz. Çünkü vücut birbiriyle inanılmaz iletişim halinde olan bir organizma. Siz bir hastalığı değerlendirirken sadece kalbi, sadece böbreği, sadece cildini değerlendirdiğinizde bütünü kaçırmış oluyorsunuz. Aslında bu da son dönemde bize olan yüksek rağbetin de bir nedeni. Çünkü örnek vermem gerekirse ben bazen şöyle vakalar görüyorum. Ben hem çocuk hem erişkin hasta görüyorum bu arada. Çünkü fonksiyonel tıp eğitimi çocuğu da erişkini de kapsıyor. Migreni olan, kronik bağırsak sorunları olan, sürekli karın ağrıları yaşayan, aynı zamanda tansiyon düşüklüğü yaşayan, alerjik ve cilt lezyonları da gerilemeyen birey görüyorum. Şimdi eğer biz bunları tek bir alanda toplayamazsak aslında bu vücut bunların her birini ayrı bir sinyal olarak bize yansıtıyor ama bazen bunların kök nedenleri aynı. Örnek veriyorum, belki bozulmuş bir bağırsağı düzelttiğinizde bunların hepsi aynı anda gerileyebiliyor. Fakat biz bunları bölümlediğimizde alerji için cildiye, migren için nöroloji, uyku bozukluğu için psikiyatri, bağırsak sorunu için gastroenteroloji gibi bir hastanın muhtelif doktorları sürekli dolaşmak zorunda olduğu, herkesin kendi parçasına baktığı ama bütünü bazen iş yoğunluğunda göremediği bir alan oluyor. Ve bu nedenle son günlerdeki bizim pratiğimizde böyle fonksiyonel ve bütünsel sağlık çok daha ön planda.
Çünkü doktor hastane ya da hekim dolaşırken bazen görüyoruz ki hastaların elinde 3-4-5 farklı reçete var. Bazen bu ilaçlar da birbirleriyle çakışabiliyorlar. Bizim de yaptığımız, hastaların da talebi şu ki bir hastayı sağlığını bütün olarak tüm sağlık sorunlarını aynı anda bir elden yönetebilmek ki bizim şu andaki klinik pratiğimiz bunun üzerine kurulu. Ben de bu soruyu soracaktım ama siz beni sormadan direkt olarak açıkladınız. Aslında burada bütünleştirmiş oluyorsunuz. Yani triyaj değil, aslında temelden bütün sorunların hepsini birlikte bir şekilde çözmek ve kişiyi daha sağlıklı hale getirmek. Evet, biz resmin bütününe bakmayı tercih ediyoruz. Şimdi insan karmaşık bir tablo gibi. Her alanında başka bir renk, başka bir ahenk var. Fakat siz detayları çok daldığınızda o zaman bütün halini kaçırmış oluyorsunuz. Aslında bu branşlaşmanın bize getirdiği büyük avantajlar var. Yani bir alanda çok iyi hakimiyet kurabiliyorsunuz alanı daralttığınızda ama o zaman da bütün kaçmaya başlıyor. Evet. Örnek vereyim, bazen şöyle yavrularda görüyorum mesela defalarca aslında gribi için gitmiş ama obezitesi gözden kaçmış. Yani belki son bir yılda 5 kez 6 kez hekim ziyareti var ama boğaz ağrısı nedeniyle gitmiş ya da ishali nedeniyle gitmiş ama aynı zamanda bu çocuğun obezitesi var. Sorguluyoruz, uyku problemi çıkıyor. Aile hikayesine bakıyoruz. Ailede tip 2 diyabet var. Kan değerlerine bakıyoruz, yükselmeye başlamış şeker ve kolesterol değerleri. Aslında sadece bir çocuğu ya da bir erişkini hastalık nedeniyle gördüğünüzde bütünü kaçırıyorsunuz. Biz aslında bize başvuran bireylerde şunu yapıyoruz. Benim bir hasta değerlendirme sürem yaklaşık 2-2,5 saat. Ben günde 3 ya da 4 hasta görebiliyorum. Bize başvuru nedenini bir kenara not ediyoruz. Ve o ana nedenden sonra biz diyoruz ki önce sizin sağlığınızı değerlendirmek istiyoruz. Yani beslenmesi, uykusu, stres faktörü, şu anki vücudun metabolik durumu, beden analiziyle omurgadan yağ kas oranına kadar, metabolik hızına kadar tüm adımları kontrol ediyoruz. Sonra aslında biz karşımızda sağlık durumunu detaylı analiz ettiğimiz bir bireyi görüyoruz. Sonra en önemliden daha az önemlilere doğru düzenlemeler yaptığımızda bir süre sonra o yumak şekline girmiş sağlık sorunları, işte hani bir ip iyice düğüm olur, 2-3'ü çözdüğünüzde kendisini bırakır. Sağlık da aynen böyle çünkü vücudun inanılmaz bir iyileşme kapasitesi var. Bazen ip yumağına dolaşmış sağlık sorunları, ona dönmüş sağlık sorunları 1-2-3 ana problemi çözmeye başladığınızda ki çoğu zaman bu da bağırsaktır. Onu da burada belirtmek lazım çünkü bağırsak sağlığın en önemli alanı. Beslenme, bağırsak ve sindirimi düzeltmeye başladığınızda alerjiler, otoimmün hastalıklar, uyku problemleri dahil pek çoğunu aynı anda dokunmuş oluyorsunuz. Ben bazen bakıyorum acaba sizi biz yönlendirsek acaba bazen 5-6 doktorun aynı anda takip etmesi gereken sağlık sorunları doğru adımlarla tek elden çözülebiliyor. Peki bağırsaklar dedik. Bağırsakların hakikaten vücudumuz üzerindeki etkisi nedir? Şimdi son 10 yılda, 15 yılda bağırsak içindeki flora, biz ona mikrobiyota diyoruz, çok hızlı bir şekilde çalışma alanlarına konu oluyor. Biz daha önceden sağlıkla ve bağırsakla ilgili çok az şey biliyorduk ama şu an gördük ki insan bağırsağında toplam insan hücresinin 100 katı kadar bakteri yaşıyor. Ve bunlar genetik çeşitlilik olarak bizim toplam gen havuzumuzun 300 katı çeşitliliğe sahip. Aslında biz bağırsağımızda bir dünyayı inşa ediyoruz. Yani o mikrobiyotayı besliyoruz ve büyütüyoruz. Onlar da bizim için vitamin, mineral sentezliyor, ağır metalleri tutuyor, beyin-bağırsak ilişkisini geliştirerek nöromediyatör sentezliyor, sindirim yapıyor bizim için ve biz bakterileri besliyoruz, bakteriler bağırsağımızı besliyor. Çok kompleks bir ilişki var ve son dönemde ne yazık ki artırılmış fast food tüketimi, yanlış ve sık antibiyoterapi kullanımı, ki son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın da hamlesiyle artık doktor reçete edilmeden antibiyoterapi alınamıyor. Bu çok güzel bir hamle. Kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz daha önceden bakkaldan ekmek alır gibi antibiyotik kişiler kendileri alabiliyorlardı ama gördük ki bağırsak mikrobiyotanızda bizim için bize hizmet eden toplam hücrelerimizin 100 katı bir ordu var. Bu orduya ne kadar iyi bakarsanız onlar bizim fonksiyonlarımızı o kadar canlı tutuyor. Çünkü mikrobiyomun metabolik aktivitesi karaciğeriniz kadar aktif. Dolayısıyla insanın karaciğeri kadar artık bir organ olarak kabul ediliyor mikrobiyota. Mikrobiyotayı ne kadar sağlıklı hale getirirseniz kendinize hizmet eden vücudunuzun içinde hücrelerinizin 100 katı bir orduyu kendi lehinize çalıştırabiliyorsunuz. Bu da sağlıkta inanılmaz büyük bir etki sağlıyor. Peki kronik hastalıklar tedavisindeki fonksiyonel tıbbın rolü ne? Biz kronik sağlık sorunlarına şöyle bakıyoruz aslında. Hiçbir hastalık bir anda gelişmiyor. Vücutta önce dengesizlikler, yetersizlikler,
Bazen ailemizden aldığımız genetik mirasla ve çevresel faktörle birleşince bir vücutta, hücrede, dokuda ya da organ düzeyinde fonksiyon kaybını görmeye başlıyoruz. Yani mesela karaciğerinizin iyi çalışmaması, detoks yapamamanız gibi. Ya da beyninizin sisli beyin olması gibi. Ya da solunum alerjilerinizin gelişmesi, hava yollarınızın genişleyememesi gibi. Biz burada şunu değerlendiriyoruz. Bireyi total olarak değerlendir ve sağlığını etkileyen tüm faktörleri, uykudan beslenmeye, mikrobiyotadan vitamin mineral eksikliğine, toksin varlığına ya da hücresinin mikrobiyomunun sağlığına kadar detaylı değerlendiriyoruz ve kronik sağlık sorununa neden olan ana nedenlerle ilgileniyoruz. Örnek vermem gerekirse biz migrene ağrı kesici vermiyoruz mesela ya da alerjilere kortizonlu krem uygulamıyoruz. Çok zorunlu kaldığımız durumlarda, alevlenmeleri olduğunda baskılayıcı tedavi uygulanabiliyor ama bizim genel tercihimiz şu. Biz kronik sağlık sorununu ya da hastalık işaretlerini araçların uyarı sinyallerine benzetiyoruz. Yani işte aracın lambası yanıyor, semptomatik tedavi uygulayalım, lambayı kapatalım. Ama halbuki aracın tekeri inmiş ya da benzini bitmek üzere ya da karbüratöründe bir sorun var. Siz ana sorunu tespit ettiğinizde, çözdüğünüzde zaten uyarılar ortadan kalkıyor. Çoğu zaman kronik sağlık sorunlarında az önce bahsettiğim faktörlerin hepsi bir arada bulunabiliyor. Yani kişi kötü besleniyor, mikrobiyotası kötü, beslendiğinden emilimi kötü, gıda tüketiyor ama bağırsakları bunu ememiyor. Bu da bir yetersizliğe neden oluyor. Ya da stres faktörünü kontrol edemiyor ya da vücudun mükemmel bir iyileşme kapasitesi var. Bizim sempatik, parasempatik sinir sistemimiz var. Parasempatik sinir sistemi akşam devreye giriyor ve gece boyu dinlen, yenilen, sindir, ertesi güne hazır ol fonksiyonunu eda ediyor. Tabii siz bunları bozmaya başladığınızda ve bu bir devam eden süreç olduğunda sağlık durumunuz kötü etkileniyor. Biz bunların tamamını yerine koyarak aslında vücudun kendi iyileştirici gücünü ona tekrardan tanıtıyoruz. Pek çok kronik sağlık sorunu da böyle çözülüyor zaten. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok açıklayıcı, çok bilgilendirici, çok detaylı, mekanizmasını tam olarak yani anlayabileceğimiz güzel bir bilgi verdiniz. Hakikaten günümüzde fonksiyonel tıp neden bu kadar popüler? Hocam bunun bütün detaylarıyla anlattı. Bağışıklık sistemimizin ne kadar önemli olduğunu, bütün otoimmün hastalıkların aslında temelinde bunun olduğunu, alerjik hastalıkların pek çoğunun altında bunun yattığını ve bağırsak sistemimizin buradaki ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Bugünkü program konumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, fonksiyonel tıp hekimi Doktor Engin Arı'ydı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.